Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz sürtünme. Şekildeki üniform sandığın kütlesi 20 kilogramdır. P eşittir 80 Newton'luk kuvvet uygulandığı zaman sandık dengede durur mu? Statik sürtünme katsayısı μS eşittir 0,3'tür. Evet, sandığın üniform olduğu söyleniyor. Gerçi şekil işte üniform olduğunu göstermiyor ama üniform farz edeceğiz. Yani düzgün, şekli düzgün, ağırlığı düzgün dağılıyor farz edeceğiz. Kütlesi 20 kilogrammış. Yatayla 30 derece açı yapan 80 Newton'luk bir P kuvveti uygulanmış şekildeki noktaya, yerden 0,2 metre yükseklikte bir noktaya bu kuvvet uygulanmış. Bu kuvveti uyguladığımız zaman sandık dengede durur mu, durmaz mı? Onu bulmamızı istiyor. Sürtünme katsayısı, statik sürtünme katsayısı da verilmiş 0,3. Şimdi sandığın serbest cisim diyagramını çizelim. Sandığı etki eden kuvvetleri gösterelim. P kuvveti uygulanan kuvvet, yük. Ağırlık kuvveti, ağırlık merkezinden geçen düşey ve aşağıya doğru bir kuvvettir. Onu gösterelim. 0,8 metrenin ortasından geçer. Sandık düzgün olduğu için. Yerin tepkisi de iki dik bileşene sahiptir. İki dik bileşene ayrılabilir. Birisi sürtünme bileşeni, biri de normal kuvvet, normal bileşen. Onları da şimdilik rastgele gösterelim. Sürtünme kuvveti kaymayı önleyici yöndedir. Dolayısıyla sola doğrudur. Normal kuvvetinde tesir çizgisi şimdilik nereden geçtiğini bilmiyoruz. Herhangi bir yere gösterebiliriz şimdilik. Ben de gösterdim. Şekildeki gibi gösterdim. Serbest cisim diyagramı bu. Şimdi sandık dengede durur mu diye soruluyor. Önce kayma kontrolü yapalım. Daha sonra da devrilme kontrolü yapacağız. Sandık kayar mı? Kayıp kaymayacağını kontrol edeceğiz. Sandığın kaymaması için sürtünme kuvveti ne kadar olmalıdır ona bakmamız lazım ilk önce. Yani sandığı dengede tutabilmek için sürtünme kuvvetinin alması gereken değer ne olmalıdır? Denge denklemlerinden bulabiliriz. Yatay dengeyi sağlayacak sürtünme kuvveti ne olmalı? Toplam Fx eşittir 0 denkleminden onu bulabiliriz. X'e iz düşümü olan P kuvveti var, sürtünme kuvveti var. Bunların iz düşümleri birbirini sıfırlamalı ki denge olsun. Zıt yönde olmalı ki dengede olsun sandık. Yani F eşittir P kosinüs 30 olmalıdır sandığın dengede durabilmesi için. Yani 69,3 Newton olmalıdır. Olabilir mi? Biliyorsunuz sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum bir değer vardı. Ondan daha büyük olamaz. Neydi o değer? μS çarpı n. Sürtünme katsayısıyla yerin tepkisinin normal bileşeninin çarpımı sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değerdir. Bunu bulabilmek için önce n'i bulmamız lazım. Yerin tepkisinin ne olduğunu bulmamız lazım. Onu bulalım. Onu da düşey dengeden toplam F eşittir 0 bağıntısından denge denkleminden buluruz. Y'ye iz düşümü olan 3 tane kuvvet var. Yukarıya doğru olanları sol tarafa, aşağıya doğru olanları sağ tarafa yazıyorum eşitliğin sağına. Yukarıya doğru olan sadece normal kuvvet var. O da Y'ye paralel. Dolayısıyla iz düşümü kendine eşit. Aşağıya doğru olan bir ağırlık kuvveti var. O da Y'ye paralel. Dolayısıyla iz düşümü kendine eşit. Bir de P kuvveti var. O yatayla 30 derece açı yapıyor. Dolayısıyla P'yi sinüs 30 ile çarpacağız. Y bileşenini bulacağız. Yani netice olarak N eşittir W artı P sinüs 30 elde ederiz. O da 236,2 Newton bulunur. Normal kuvvet 236,2 Newton'muş. Yerine yazarsak maksimum değerini buluruz. Sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değeri buluruz. 70,9 Newton.
Sürtünme kuvveti 70,9 Newton'a kadar çıkabilirmiş bu şartlarda. Ama alması gereken değer ne? 69,3. Bu değerden küçük. Dolayısıyla sürtünme kuvveti 69,3 Newton değerini alabilir. F eşittir 69,3 Newton olabilir. Sürtünme kuvveti bu değeri alabilir ve sandığı dengede tutar. Sandık kaymaz, dengede durur. Kayma açısından denge vardır. Fakat değerlere dikkat edersek sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değere oldukça yaklaştığımızı da görüyoruz. Sınıra bayağı yaklaşmışız. Birisi 69,3, sınır ise 70,9. Olsun, yine de dengededir. Geçelim devrilme kontrolüne. Sandık devrilir mi? Bu kuvvet sandığı devirebilir mi? Biliyorsunuz bu kuvveti uygulamazsak sandık kendi kendine devrilemez. Bu kuvveti uyguladığımız için devrilir mi, devrilmez mi bakalım. Sandık devrilirse hangi nokta etrafında devrilir? Şekilde gösterilen A noktası etrafında devrilir. Sağ alt köşesi etrafında devrilir. Yani bu ne demek? Yerin tepkisi o noktaya kaymış demektir. Normal kuvvet o noktaya kayar. Tam devrilmek üzereyken sandığın yerle teması kesilmek üzeredir. Dolayısıyla yerin uyguladığı kuvvet sadece A noktasındadır. Peki bu duruma gelebilir mi bu sandık? Gelemez. Niye? Çünkü bakıyoruz. Ağırlık kuvvetinin A noktasına göre döndürme etkisi D, P kuvvetinin A noktasına göre döndürme etkisi de aynı yönde. İkisi de saat yönüne ters yönde döndürmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu sandık devrilirse saat yönünde döner. Ama bu kuvvetler saat yönünde döndüremez. Yani bu sandık devrilmez, devrilemez. Bu kuvvetle devrilemez. Bu kuvvetle deviremeyiz. O halde devrilme açısından da mesele yok, problem yok, dengede durur. Gerçek durum nedir bakalım. Yerin tepkisi A noktasında değildir. P kuvvetini 80 Newton uyguladığımız zaman, 30 derecelik açıyla uyguladığımız zaman şöyle bir durum söz konusudur. Nedir durum? Bu sandığa 3 tane kuvvet etki ediyor diye düşünebiliriz. P kuvveti, ağırlık kuvveti ve yerin tepkisi. Bir cisim dengedeyse ve o cisme etki eden kuvvetlerin sayısı 3 ise veyahut da kuvvetlerin sayısını 3'e düşürebiliyorsak, 3'e düşürdüğümüz zaman şöyle bir özellik kazanıyordu kuvvetler. İki tanesinin tesir çizgisi nerede kesişirse üçüncünün de tesir çizgisi oradan geçer. O halde P kuvveti ile ağırlık kuvvetinin tesir çizgisinin kesişme noktası neresi ise yerin tepkisinin tesir çizgisi de oradan geçer. Yani şekilde gösterdiğimiz noktadan geçen bir tesir çizgisine sahiptir R kuvveti. Yani gerçek durum budur. Bu sandık devrilmeye hiç niyetli değildir. Devrilmez. Hoşça kalın.